Merhaba arkadaşlar, severek oynadığım ve dört gözle beklediğim Space Engineer 2'nin Survivor'ı geldi. Biraz geç bir kayıt oldu ama tamamen bir güncellemelerin oturmasını bekledim. Çünkü ufak tefek sorunlar çıkabiliyor ilk yayınlandığı zaman. Bakalım nasıl olmuş, Space Engineer 1'den farkı ne? Grafikleri hepsini göreceğiz. Ben biraz göz attım Survivor moduna. Grafikleri falan daha güzel. Birkaç değişiklik olmuş ama tamamen incelemedim. New Game diyoruz. Creative mod zaten ilkin geldi. Bayağı önceleri geldi. Fakat boştu. Bir şey yoktu. Bakalım kaç tane gezegen geldi. Gezegenlerin durumu ne? Seri şeklinde yapabiliriz bunu da. Grafikleri güzel bir şeye benziyor. Bayağı bir geliştirmişler grafiklerini. ...2093 yılıymış. Böyle bir hikaye türü bir şeyler eklemişler. İleride zannedersem hikayesi de gelecek. 2093'te bizi gezegenlere gönderiyorlar. Hikaye ona benziyor. Potlarla. Maden falan herhalde araştırmak için. Niye ses yok onu bilmiyorum. Tabii daha alfa sürümünde denecek çok şey var. Eksikleri çok fazla. Orası uyku poduymuş. 3000 yılına geldik. Bu arada biri geliştirmeye hala devam ediyorlar. Bire de eklentiler falan geliyor. Bundan da birkaç malzemeyi bire de alabiliyorlar. Bundaki malzemeyi bire, ondaki malzemeyi buna da alabiliyorlar. 8051 yılına geldik. Gittikçe 11.093. Bu arada bizim güneş sistemi değil. Zaten yazmışlar. Almagest diye bir güneş sistemi. Fakat niye sesi yok? Ufak bir kaza geçiriyoruz. Ufak değil, bayağı bir kaza geçiriyoruz. Bunun çarpma dinamikleri çok güzel bir oyundur yani, fizik dinamikleri. En güzel yanı kendi gemini tasarlayabilme özelliği. İstediğin gibi tasarlayabiliyorsun kendi gemini. Tabi bazı fizik kuralları dahilinde. Bu hasarlı gemiyi tamir için bizi gezegene gönderecekler. Malzeme toplayacağız. Bu şekil bir senaryo yapmışlar. Bizde böyle senaryo yoktu. Ama ses olmaması çok kötü olmuş. Benim ayarlardan mı kaynaklı diyorum da zannetmiyorum. Evet, gezegene iniyoruz potla. Sesleri kıstık ama bu kadar da değil. Ha, dünya benzeri bir gezegen. Bakalım akarsular olacaktı. Akarsu eklemişler mi? Yvonne,
I made it. How are the colonists? The cryopods are stable. Thanks for asking how I'm doing, though. Evet, böyle bir yer oldu. İlkin herhalde öğretim tarzında. El aletlerine bakalım. Bu matkap daha modernleştirmişler. Good news. Güzel The olmuş. gear still works. I've Bu ne? detected multiple ore deposits. Maybe it can find a better brother. Kaynak makinesi. Yvonne, Bu da fena değil. still angry. But I'm gonna Öğütücü de güzel. Just don't forget about me. Tasarımları beğendim. Dışarıdan oynamada kıyafet de iyi. Burada zannedersem şu gemiyi tamir edeceğiz. Direkt maden olacak. Eritmemize gerek yok. Ne gerekiyormuş? Silikon gerekiyor 500 kilo. 20 kilo silikon, 500 kilo demir gerekiyor. Nikel falan gerekiyor. Eskiden eritmemiz gerekiyordu. Burası da maden yeri zannedersem. found an unfinished atmospheric ship. Oo, doku güzel. An old mine. Maybe I can find some ores to repair it. Burada ne varmış? Jetpack tankıymış. Aşağıdaki kostüme ait. Jetpack, pil falan. Burada ne var? Batarya. Buradan kapatıp açıyoruz. Bize ne gerekiyordu? Demir ve silikon gerekiyordu. Taşların dokuları bile güzelmiş. Beğendim. Evet, burada bir yer daha var. Sırf eğilmeyi göstermek için. Eğilmesek, kırıp geçsek ne olur? Oo, parçalanma sesi falan güzel. Nikel varmış burada, alalım. Güzel. Efektleri beğendim. Arayüz biraz değişik geldi. İnşallah Türkçe desteği gelir. Buna iyi Türkçeleştirmesini Mert arkadaş yapar mı bilmiyorum. Eğer beni izlerse yaparsa sevinirim. Eğer basitse tabii. Bizim önceki Space Engineer 1'in neredeyse %100 Türkçesini doğru bir şekilde Mert arkadaşın yaması güzel Türkçeleştirmişti. O yamayı kullanıyordum ben daha önce. Belki de bunu yaptı, haberim yok. %90 izleyecektir bu videoyu. Bir el atarsa sevinirim. Evet, demir de aldık. Object complete dedi. Fakat birazcık böyle ürkütücü, böyle taş sesleri falan. Jetpack sesi aynı, değişmemiş. Belki ileride eritme falan gelebilir. Kaynaklamayı birazcık daha teknolojik yapmışlar. Başka bir yer var mı tamir edilecek? Silikon lazım. Silikon neredeymiş? Nikel.
O üst katta. Jetpack kullansınlar diye. Evet, silikon burada. İlk başta bir öğretme tarzında yapmışlar. Ha, yeter bu kadar silikon. Bir de en sevdiğim olaylardan biri, daha önce göz attığımı söylemiştim zaten. Sıfıra basalım. Bu bataryayı bu şekilde sökebiliyorsunuz buradan. Modül şeklinde. Tabi envanterin full olduğu için. Envanter full sesi de aynı. Değiştirmemişler onu. O uçma sesi de farklı jetten. Kaynaklayalım. Evet, batarya göstergesi 0 %100. Burayı güzel yapmışlar. Bunun bataryası dolu diyor. Yok, dolu mu diyor? Yok. Batarya değil. Bu şekil bataryayı söküp geri takabiliyorsunuz. Buna biz şimdi güneş enerji paneli takalım bir tane. Enerji sıkıntımız olmasın. Tuşlar aynı mı? Tuşlar aynı. O paneli falan güzel dizayn etmişler. Döndürme olayı hangisiymiş? R mi? R değil. Kontrol tuşu. O biraz nereye taksak? Ha, bu şekilde kanat gibi. Böyle güzel. Bir tane de buraya takalım. İyi, elimizde materyal olmadan takabildik. Belki ileride eritme de gelebilir. Iron gerekiyormuş. Maden dibimizde. Hemen toplayalım. Bunun mesela lazerle yapıyor olaydı hoşuma gitmezdi. Şu analogluğu çok hoşuma gidiyor. 120. Yalnız bunları eritmemek işi biraz kolaylaştırmış gibime geldi. Belki de ileride sen şu deliği biraz geniş yapar ya. Evet, uçalım bakalım. Görelim dünya nasıl olmuş. Silikon lazım. Daha gideceğiz. Yeteri kadar almışızdır diye tamam. Az daha toplayalım. Gerçi complete yazıyor herhalde. Silikon az çıkıyor. Envanterimiz dolmuş. Tamamdır artık. Bu geminin sınırsız enerjisi oldu. Başka neler var burada? Öğütme işi ne şekil oluyor?
Bunda sesini değiştirmişler. Bildiğiniz önceki taşlama sesiydi. Evet, gidelim. Burası da herhalde Survivor Kit. So, what's the plan? I'll look for a way to reach orbit and gather the materials and components to repair the Calypso. Then move fast. İkinci noktaya gidelim. I've been stuck on this ship for 10,000 years. I don't want to spend another second on it. Kontrolü biliyoruz. Anlatmana gerek yok. Geminin sesinde bir iyileştirme yapmışlar. Hızını yükseltmişler. Ama kilometre saat olarak gösteriyor. Öbürü metre saniyeydi. Büyük ihtimal hız aynı hız. O gemi durmuyor. Bir altını verirsek geminin. Alttaki iticiler onu yavaşlatacaktır. Yavaş gidelim, yavaş. Ön yavaşlatma iticilerini biraz az kullanmışlar. Gemi yavaşlamıyor kolay kolay. Bu şekil batarya üniteleri var. Böyle söküp envanterine alabiliyorum bunları. Bu neymiş? Oksijen hidrojen üreticisi. Tasarım değiştirmişler. Gayet güzel olmuş. Burayı tamir etmemizi istiyor. İtici, hidrojen iticisi. Demir gerekmekte diyor. Konveyörler de biraz elden geçmiş. Nereden bulacağım ekstra demiri? Bunlar içinde var mı? Bunlar konveyör. Konveyörün de borusunu açık bir şekilde yapmışlar. Hidrojen testik. Az daha demir getirmemiz gerekiyormuş. Yatakhane. Bunlar çalışmıyor herhalde. Burada bir depo var. Medkit varmış, alalım. Tuvalet. Öncekinde tuvalete oturup enerji toplayabiliyordum. Bunda yok. Belki ileride getirebilirler. Şimdi burayı tamamlayacağız da. Demir nerede olabilir? Bağlantı olmadan çalışmıyor. Bunun içinde olabilir belki. Bunda da yok. Gidip alıp mı geleceğiz, yoksa şunları parçalayabiliriz. Zaten herhalde parçalamayı öğretmek için düşünmüşler.
Optimizasyonda küçük bir problem var. Evet, tamamlandı. Orası da bağlı. Şimdi çalıştırabiliriz. Ne eksik? Buz da var. Konveyör, büyük konveyör. Aa, buraya konveyör ekleyeceğiz. Status update? I just Evet, finished tamamdır. fixing something, and I've got a new location to Oo. check out. This is turning into a wild goose chase. I know, but I feel like I'm being guided. Let's hope your mysterious guide knows how to find the parts to fix the Calypso. Bunu güzel yapmışlar. Buna basılmıyor. Güzel. Hidrojen iticiyi göstermek için yer yapmışlar. Öbür yere gidelim. Karşı dağda. Biz oradan geldik. Daha su eklememişler herhalde. Su yerleri var ama ya da bu gezegende yok. Harita sistemi var mı? Evet, harita sistemi eklemişler. 3 tane gezegen var. Bu belki gidilmiyordur. Tabi onun için hidrojenle gidilmesi lazım. Bunlar atmosferi itici. Gezegenden çıkmak için hidrojen gerekiyor. Gezegenler gözüküyor. İçten görünüşü nasıl? Oo, iyi. Aynı ya, içten görünüşünde pek bir şey yok. Bir kafa hareketlerini değiştirmişler. İlk kafayı döndürüyor, sonra gemi dönüyor falan. Fakat optimizasyonda küçük bir problem var. 30 FPS alıyorum. Ve pek de bir şey yok yani. Hafif takılmalar falan oluyor. Ama düzeltirler. Daha alfa sürümündeyiz. Evet, başka bir üsse geldik. Burada ne yapacağız? Hidrojen itici varmış. Hidrojen iticili bir gemi. Yes, I found a hydrogen-powered ship, meaning it's space capable. Bunu tamir edeceğiz. This is going to massively increase Herhalde. our ability to search for what we need and get me out of here. That's the spirit, Yvonne. Ön şeyleri... Ah, şimdi park etti. Biraz yamuk park ettik ama olacak o kadar. Evet, şimdi bunları tamir edeceğiz. Silikon falan gerekiyor bunlar içinde. Kobalt lazımmış. Evet, enerji pilleri burada. Hepsi %100. Bir tanesi 99'da. Nereden bulabiliriz? İçeride bir yerde vardır. Bunlar da var mı? Normalde bunlar dekordu. Şimdi kullanılır halde yapmışlar. Bu da güzel olmuş. Bunlar boş. Bunları parçala.
Burada batarya modülleri var. Burada ne var? Boş. Parçala. Dolaplar boş. Başka bir yer var mı? Sanki yeni bloklar da gelmiş. Bu yuvarlak şekilde yapmak zordu. Top şeklinde. Bu zannedersem 1'e de geldi. Yeni DLC ile. Yeni gemi tasarımlarında güzel bir görüntü olacaktır. Buradan nereye çıkıyor? Anten bölümü. Başka da bir şey yok. Ha, burada bir gemi daha var. Bunun içinde bir şey var mı? Bir şey yok. Bulduğumuz malzemeler burayı kaynatıyor mu? Yok. Hidrojen itici yakıtı çok kullanan bir iticidir ama uzaya çıkmak için de gerekiyor. En güçlü itici hidrojen itici. Ha, gyroskop. O gyroskopu da çok güzel yapmışlar. Envanterinde yok bir şey. Bu ne? Ha, batarya. Böyle bir istasyon yapıp şarjı bittiğinde oradan oraya tak çıkar yapıp fullenebilir şarjı. Şu gemiyi parçalasak. Mesela bu geminin batarya bölümünü alsak. Belki onun için bıraktılar. Bu ne? Aa, hidrojen jeneratörü. Bunu da güzel yapmışlar. Maden mi almamız gerekiyor? Herhalde şu yukarıya çıkacağız. Mining Comp dediği yerden maden alıp geleceğiz. Gidelim. Buz varsa buzda alalım. Sanki var gibi. Karlı ortam olduğu için. Büyük ihtimal buz var. Bu atmosferik iticiler atmosferin belli bir yerine kadar çalışıyor. Ondan sonra oksijen yetersizden duruyor. Çünkü bunlar bildiğiniz jet motoru. Uzaya çıkamıyor yani. Ama hidrojen her yerde çalışır. Bir de iyon itici var. O da uzayda çalışıyor. Evet. Görev daha bitirdik. Elimize dedektörü alalım.
Evet, kobalt buradaymış. Yalnız daracık yer yapmışlar ya. Bize zaten kobalt lazım. Birazcık da iron alırız. Ha, bakır da varmış. Normalde bakır var mıydı hatırlayamadım Passenger 1'de. Düşünüyorum, var mıydı? Vardı sanki ya. Bakır vardı ya. Envanterimiz doldu. Bu kadar yeterli herhalde ya. Bunları gemiye koyalım olmadı. Yetmezse bir daha gelmeyelim. Ağırlığa göre ses, uçma sesi değişiyor. Bunları atalım buraya. Yok, değişmiyormuş. Birazcık da nikel kasalım. Buraya koyduklarına göre nikelle de işimiz var. Silikon. Demir. Şeyden az daha alalım. Kobalttan. Nerede o? Ha, burada. Bu kadar yeterli zannedersem. Burada buz var mı? Buz yok. Gidelim. Çalıştıralım bakalım hidrojeni. Demir istiyor. The ship's ready. There's a hydrogen generator on board, but we're missing ice. I'm heading to the mountains to collect some. Aynı ses ama birazcık daha değiştirmişler ses. Tamamdır. Bunun çalışması için şimdi bize şey lazım. Hidrojen lazım. Arayüz biraz garip geldi bana. Hidrojen deposu yok mu? Jeneratör açık. Ha, işte burada. Yolluk oranı nerede yazıyor? Burada yazıyor.
Boşmuş ki. Piller mi bitik acaba? Bunun batarya yeri burada. Alalım. Yo, %100. Buna buz getireceğiz. Çalıştıralım bakalım şu gemiyi. Demin gittiğimiz yer burası. Burası geldiğimiz yer. Buzu nereden alacağız? Ha, Ice mağarası. Buz mağarası. Şeyden alaydık keşke. Hidrojen itici test istasyonundan. Acaba akışkan su falan ne zaman gelecek? Ya da bu gezegende mi yok? Dedi mi? Dedi. Evet, buzumuzu toplayalım. Buz şeyini, görüntüsünü birazcık daha iyileştirebilirlerdi. Bu sanki envanterim full, geldik buraya. Yvonne, there's something familiar about this landscape. What do you mean? Scots pine, oak, daisies? Earth species. The trees alone are centuries of years old, spreading over vast regions. But the first ships from the Bering Project could have only arrived 10 years ago. There's no way. Buz daha çok kayaya benziyor. Ha, biraz mavileşti. But the mystery will have to wait. Repairing the Calypso comes first. Taşa geldim mi farklı ses çıkarıyor. Evet, bir envantörü yeter herhalde ya. Başım döndü ya, çıkış nerede abi, burada? Biraz gemi ağırlaştığı için çevikliği biraz azaldı. Şimdi daha zor duracaktır. O yüzden önceden gazı kesmek lazım. Ya da şöyle alt kısmını döndüreceksin. Alt büyük iticileri frenlemede kullanacağım. Evet. Atalım bakalım çalışsın. Deposuna. Bakalım hidrojen iticilerin sesi nasıl. Bunları da alalım.
Enerji sorunumuz olmayacaktır. Çünkü bunlar direkt enerjiyi hidrojenden iticiler aldığı için bir tek sistemleri çalıştırmak için bir güneş paneli bunun işini görür. Evet, uçalım bakalım şu nasıl bir şeymiş. Yakıt tankları düşük. Oo. Mitreşimli. Güzel. Bunu güzel yapmışlar ya. Gerçi frenlemesi biraz zayıf. Aynısından bir de öne koymaları lazımdı. Hidrojen iticilerin hissiyatını beğendim. Biraz gürültülü çalışıyor ama. Bununla uzaya çıkacağız anladığım kadarıyla. Bu bölümlük burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde uzaya çıkarız. Uzay nasılmış? İyon iticiler nasıl, çalışma prensipleri nasıl, sesleri nasıl? Onları inceleriz. Oyunun bu versiyonu güzel olmuş. Grafikler tabii daha güzel. Fakat optimizasyon problemi var. Yani 30 FPS alamamam. En az 60 falan almam lazım. Ama alfa sürümü olduğu için ileride düzeltilecektir. Çünkü hala geliştiriliyor. Daha su falan eklenecek. Daha sular eksik yerleri var ama akışkan su eklenecek. Büyük ihtimal hidroelektrik santrali falan da yapılacak. Zamanla göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Tabi like atıp atmamak size kalmış. İsterseniz dislike de atabilirsiniz beğenmediğiniz. Ama yorumda belirtirseniz sevinirim. Şu nedenden dolayı dislike attım diye. Ona göre bir dahakında kendimizi düzeltmeye çalışırız eğer düzeltecek bir şey varsa. Artık nerede hata yaparsak. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Bay bay.